Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın rengi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gayet kolay, gösterişli, güzel, çeyiz içinde çok uygun bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımız böyle. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Sadece şu kenarlarını yaparken şu şekilde 2 tane daha yardımcı şiş kullandım. Bu bölümlerde uzun şiş ya da misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım. Burun kısmından 8 ilmek olarak başlıyorum. 8 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir düğüm atacağım hanımlar kenarına. Patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada artırmalarımızı da yapacağız hanımlar. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından şöyle kenara bir ilmek attım. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde böylece 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz arka yüzde. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Yine sonuncu ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde yine artırma yapmadan ilmeklerimin hepsini haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Artırmalar devam edecek. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ardından ön yüzde yine ilk 2 ilmeği öreceğiz. Artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Biz bu artırma işlemine şişimizde 26 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte şişimizde 26 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben artırmalarımı yaptım. Geldim, 26 tane ilmeğim var. Arka yüzde de ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizi koruyacağız hanımlar. Renk geçişi yapacağım. Krem ipimi ekliyorum. Modelimiz sadece 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelin 1. sırasındayız hanımlar. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şurada kendisine bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle ön yüzde ilmeklerimizin tamamını normal düz olarak öreceğiz hanımlar. Şu ipimizin ucunda gizledim. Sıra sonuna kadar
modelimizin ilk sırasında ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizin ikinci sırasındayız. Model kurulumunu bu sırada yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın şurada 1-2 ilmek var. Arka yüzde bakın ikinci ilmeğin şu aradan şişimi ön yüze çıkartıyorum. Buradan şöyle bir ilmek aldım. Şu öndeki 2 ilmeği ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Model 2 ilmek üzerine böyle kuruluyor. Tekrardan önde 2 ilmeğim var. Şu ikinci ilmeğin oradan şu arkadan şişimi takıyorum. Ön yüzden çıkıyor. Buradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Ve öndeki şu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yine ikinci ilmeğin aradan şöyle şişimi çıkarttım. Buradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Ardından şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Devam ediyorum yine. İkinci ilmeğin aradan şişimi çıkarttım. Buradan şöyle bir ilmek alıyorum. Ve şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Tekrar öndeki ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Modelimiz bu şekilde yapılıyor hanımlar. Devam ediyorum. Yine ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkartıyorum. Ve öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım ve şu öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. İkinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yeniden öndeki ikinci ilmeğin aradan girdim, bir ilmek çıkarttım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bakın burada son 3 ilmek kaldı. Yine burada şu ikinci ilmeğin aradan girdim. Buraya düğüm attığımız için burası biraz sık oldu. İpin ucunu düğümlemiştik çünkü. Bakın oradan da yine bir ilmek çıkarttım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Sonuncu ilmeğimi hanımlar bakın ipimi kendime doğru alıyorum. Örmeden sağ şişime aldım. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağımız için son ilmeği örmeden aldık. Şimdi renk geçişimi yapacağım hanımlar. Modelimiz bu kadardı. İkinci modelimi tarçın rengi ipimle öreceğim. Yine modelin ön yüzde ilk sırasındayız. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. İkinci modelin ilk sırası. 2 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasında ilmeklerin tamamını normal düz olarak örüyoruz. Arka yüzde model kurulumunu yapıyoruz. Bakın sırasıyla tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine model kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önde 2 ilmeğim var. Krem ile modeli nasıl yaptıysak bu renkli ipimizi de aynı şekilde yapacağız. Bakın arkadan şöyle ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarıyorum. Ve öndeki 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Tekrardan önde 2 ilmeğim var. İkinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yine ikinci ilmeğin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi hanımlar keserek örüyorum. Yine 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. İkinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarıyorum ve öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum.
Sıra sonuna kadar bu şekilde model kurulumunu yapıyoruz. Yine bakın ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Yine ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeği yine örmeden aldım. Çünkü renk geçişi yapacağız yine. Gördüğünüz gibi hanımlar, ikinci modelimizi de aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı modeli 3. kez tekrar edeceğiz hanımlar. Bunun için de yine bakın ilk ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde modelimizin ilk sırasında yine ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz sıra sonuna kadar. Modelimizin yapılışı hepi topu bu kadar hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Sırasıyla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 3. modelimize başladık krem ipimiz ile. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine model kurulumunu yapacağız. Anlaşılır olsun diye 3 modeli de göstermek istedim. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci ilmeğin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Bakın yine ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde model kurulumunu yapıyoruz. Bu şekilde bakın yine ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yine bakın ikinci ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Son 3 ilmeğim kaldı. Son kez bakın buradan da ikinci ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar ilk 3 modelimizi kurmuş olduk. Modelimizin hepi topu bu kadar. 2 sıradan oluşan model. Şimdi renk geçişi yaparak 4. modelimizi de aynı şekilde kuracağız. Hanımlar ben bu patiğimi toplamda sayalım. Şu kremden başlayarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane model kurdum. Sonuncu modelimi krem ile yaptım. Bu yeterli oldu bu ölçü. Zaten haroşalı ve bir model olduğu için ve ajurlu bir model olduğu için esnek bir yapıya da sahip. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte modelimizi sizlere anlattığım gibi tamamlayalım gelelim. Ardından bilek bölümüne birlikte geçeceğiz. Evet hanımlar, toplamda 11 tane modelimi yaptım geldim. Bu aşamada bilek ayrımına geçeceğiz. Fakat öncelikle ana renk ipimiz ile yani tarçın rengi ipimiz ile ilmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğiz. Artık bu aşamada krem ipimiz ile de işimiz kalmadığı için krem ipimi de hemen keseceğim. Krem ipimin ucunu renkli ipime bağlıyorum patiğimiz sökülmesin diye. Artık patiğimizin devamında renkli ipimizi kullanacağız. İlmeklerimizin tamamını normal haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Şöyle ipimizin ucunda gizleyerek götüreceğiz bu aşamada. Şu şekilde. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örünce haroşa oluyordu. Hanımlar bu bölümde tam olarak bakın bu bilek bölümünde şu bölümü yapıyoruz. Buraya toplamda 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim, ardından bilek ayrımını yapalım.
Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. 26 ilmeğimiz vardı. 13 sağ ve sol kenara ilmekleri eşit olarak paylaştıracağız. Önce sağ, sonra da sol kenara yapacağız. Yine kenarlarda da haroşa örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle kenardan ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Sağ kenardan 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu ikisini birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında, yani hemen şu bölümde ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar, dediğim gibi önce sağ kenara öreceğiz. Bu sol taraftaki 13 ilmek bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz. Şimdi geri döndüm. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum hanımlar. Normal haroşa örgü uygulaması yapacağız. 13 ilmek olarak patiğimizin sağ kenarını öreceğiz. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar, bakın burada 3 diş haroşa oldu. Bu 3 diş haroşayı 3 olarak saymayacağız. İlk ikisini patiğimizin ön bölümünde yapmıştık. Bunu saymayacağız. Burada 13 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin şu kenar bölümüne, şuraya toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm, tam oldu. Haroşa örgü esnek bir yapıya sahip olduğu için bunu da göz önünde bulundurun hanımlar. Bir dakika, şöyle de ölçü alarak yapabilirsiniz. Ben 15 yaptım ama patiğin burnuna şöyle denk getirerek, ayağınızın burnuna şöyle patiği denk getirerek şu arka bölümünde ölçü alabilirsiniz. Bu arka bölümünü hanımlar şöyle patiğinizin, topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını örelim gelelim. Ardından sol kenara başlayacağız. Evet hanımlar, buraya 15 sıra haroşamı ördüm geldim. 15 sıra haroşadan sonra ön yüzde ilmeklerimi yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Bu sağ kenarda arka yüzde kesimimizi yapıyoruz. Biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek adına böyle gevşek, esnek bir kesim yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son şuraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin hanımlar böylece sağ kenarını bitirdik. Şimdi sol kenara başlayacağız. Bu bilek ayrımı yaptığımız yerden itibaren bu ön yüzden sol kenarımızı yapacağız hanımlar. Yine sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Hemen şurada ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. Buraya 2 tane düğüm attım. İlmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. İpimin ucunu şöyle gizleyerek götüreyim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Yine sonuncu ilmeği de ördüm. Şöyle baktığımızda hanımlar, bu ilk 2 diş haroşa patiğimizin ön yüzünde yapmıştık. Bunu saymıyoruz. Burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 15 diş haroşa yaptım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Sağ ve sol kenar eşit olacak. Şimdi hep birlikte sağ kenarla aynı sayıda sol kenarımızı da örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm geldim. 15 diş haroşam var. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. Sol kenarda ön yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimi yine esnek, gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim.
patiğimizin bu sol kenarında bitirdik. Şimdi videonun başında dediğim gibi bu aşamada şöyle yedek şişlerimiz de devreye girecek. Patiğimizin şu kenarlarını öreceğiz hanımlar. Yani kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Yine aynı ilmeğime şişimi taktım. Bakın sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şu bir tane ilmeğim vardı. Bakın kenar ilmek yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 2 oldu. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz. Şu anda 10 ilmek çıkarttık. Patiğimizin şu burun kısmına kadar hanımlar ben 38 ilmek çıkarttım. Siz eğer şu haroşaları 1-2 sıra fazla yaptıysanız ilmek sayıları 1-2 oynayacaktır. Burada bir hata yok. Bunu söyleyeyim. Şimdi hep birlikte patiğimizin burun kısmına kadar kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet hanımlar, burun kısmına kadar buradan 38 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. Buraya da diğer şimle ilmek çıkaracağım. Patiğimize 8 ilmek başlamıştık. 8 ilmek başladığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Hemen bu kenarda düğüm olduğu için burası biraz sert. Buradan şöyle tığ yardımıyla bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle şişime taktım. Buradan hanımlar yine başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. 8 ilmek çıkaracağım. Bakın 2 oldu. 3, 4, şu 5. ilmeğim, 6, 7 ve şurada son kenar ilmek yerine girerek şu kenardan da bir ilmek çıkartıyorum. 8. Burun kısmından da 8 ilmek çıkarttık. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan ilmek çıkaracağım. Yine bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekleri çıkartıyoruz. Diğer kenarda kaç ilmek varsa burada da aynı ilmek olacak. Ben diğer tarafa 38 ilmek çıkartmıştım. Buraya da yine aynı sayıda ilmeklerimizi çıkaracağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi diğer kenarla aynı olacak şekilde çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, bu kenarımıza da 38 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Burada da yine haroşalarımıza devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Öyle. Bakın ön yüzü hanımlar şöyle bir diş haroşa düştü. Bu şekilde hanımlar bu şişimizi öreceğiz. Sonra burun kısmını, sonra diğer şişimizi şu uca kadar haroşa olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm, geldim. Bu kenarımızda bir diş haroşa oluştu. Yine bu haroşalara devam edeceğiz. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak öreceğim, düz olarak. Böyle. Diğer uca kadar öreceğiz hanımlar. Ardından geri döneceğiz. Yine arka yüzde de ilmekleri bu şekilde haroşa öreceğiz. Buralarda hanımlar bakın şu bölümde. Şimdi şu bölümü yapıyoruz. Burada 4 diş haroşamız var. Burada toplam 4 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi bir diş haroşamızı ördük zaten. Buraya 3 diş haroşayı daha örelim, gelelim. Ardından patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimizin şu kenarlarında 4'er diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi taban kesimine başlayacağız. Orta kısımdan başlayacağız hanımlar. Öncelikle yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi yine haroşa olacak şekilde örelim hanımlar, bu şekilde. Şimdi burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, burun kısmına kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi de burun kısmındaki 8 ilmeğimi öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. Ilmeğimi ördüm. Şimdi hemen yan taraftaki şişimden bir ilmek örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda böylece 9 ilmeğimiz oldu. Ardından geri dönüyorum. İpimiz karşı tarafta ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi orta kısımdaki 9 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan birer tane ilmek ortaya ekliyoruz. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi de diğer şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 oldu.
Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ardından yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Ardından hemen şu yan taraftan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğimde yine yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Bu 13 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 14 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden öreceğiz hanımlar. Bu aşamada kesimlerimize de başlayacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanımızda son bir ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu yani 14. ilmeğimi örerken yan taraftan da bir ilmek alacağım. İkisini birlikte keserek öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yine yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor hanımlar. Bir sıra daha yapalım birlikte. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim var. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi kesim sonunda şişimizde sadece 14 ilmek kalacak. Tabanda kullandığımız 14 ilmek. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi 14 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin şu topuk bölümünü öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmek kaldı. Son 2 ilmeği kesiyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bakın şu kenarlarda kenar ilmek yerleri var. Şöyle. Bu ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Böylece yeniden 14 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de bu arka bölümü bu kenarlara eklemiş oluyoruz örerken. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Bu ikisini kesiyorum.
Burada hanımlar bakın bu kenarda şöyle arkadan girerek ilmek çıkartabilirsiniz. Bu şekilde zorlananlar olabilir. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken bakın buradan da ön yüze geri dönüp bakın ilk kenar ilmek yerine şöyle girerek ilmek çıkartabilirsiniz. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle devam edecek hanımlar. Biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya gelene kadar, bakın son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bir de kenar oyamız var. Dileyen sade de kullanabilir. Dileyen benim gibi kenar oyası da yapabilir. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Şimdi şişler boşa çıktı hanımlar. Bu aşamada hemen aynı ipimiz ile kenar oyamızı yapacağız. Öncelikle şöyle dibine batarak bir sık iğne oluşturuyorum. Burayı düzlüyorum. Kenar oyamız şu şekilde tek sıradan oluşuyor hanımlar. Yapılışı da şöyle. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çekip sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamız böyle. Şimdi ikincisini yapalım. Önce sık iğne yapıyoruz. Ardından 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiği sabitliyoruz. Üçüncüyü de yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekerek sık iğnenin içine batıp bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamız bu şekilde yapılacak hanımlar. Patiğimizin çevresini bu şekilde dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi hep birlikte kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım, geldim. İlk başladığım yere kadar ördüm. Şuraya bir tane zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Çünkü oyamızı bitirdik. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka ilmek aralarına girerek sıkılayarak ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Şöyle bakalım patiğimizin arka bölümüne. İşte bu şekilde şöyle net bir göstereyim. Böyle görüntü itibariyle patiğimiz bu hanımlar. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydirip sizlere patiğimi öyle de göstereceğim. Çok kolay, pratik, güzel bir modeldi. İlk defa patik yapacak olanların da tercih edebileceği bir model oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimi şöyle ayağıma da giydirdim. Gördüğünüz gibi yandan duruşu. Şöyle önden şu kenarını göstereyim. Bakın topuk kısmı, tabanımız, model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.